Merhaba arkadaşlar. Bugün bir Star Atlas Tavnoğlu oldu. Kısa bir özet yapalım Türkçe. Bunu da diğer arkadaşlarla merak edenlerle paylaşalım diye kayıt alıyoruz. Ee, Amacım mümkün olduğunca hızlı ve kısa bir özet çıkartmak. Çünkü bu Tavnoğlu'nu zaten Türkçe altyazılı bir şekilde tam halinde paylaşacağız. Ama zamanı vakti olmayanlar için ne neler konuşuldu, neler paylaşıldı onu merak edenler için kısa bir özetimiz de olsun diye paylaşıyoruz. Şimdi bugün Town Hall'da 3 ana başlıkta paylaşımlar yapıldı. Onlar konuşuldu, konular vardı. Birinci konu başlığı Unreal Engine 5 ile alakalı gelişmeler. İkincisi Zinc A ile alakalı gelişmeler. Üçüncüsü de C4, asıl beklediğiniz C4 PTR ile alakalı detaylar, gelişmeler paylaşıldı, anlatıldı. Unreal Engine 5 ile alakalı konu başlıkları şunlardı. Galya tarafında Galya modundaki geliştirmeleri anlattılar. Magic Puncher geldi işte. Neler yaptığını anlattı. AI navigasyon sistemini tanıttı. Bu farklı gezegenler arasındaki gidiş gelişler için artık bir navigasyon sistemi entegrasyonu olmuş. Yeni görevler eklenmiş. Bunlara da mesela bosslar var. Bir bölgeye gidiyorsunuz, onu kesmeye falan çalışıyorsunuz. O tarz yeni görevler var. Gece modu, gündüz modu gelmiş. Gezegenin karanlık tarafına falan iniş yapıp orada bazı görevleri icra ediyorsunuz. Bunun haricinde hunting yapabilmeye başlamışız artık. Şu an geyiğe benzer bir hayvan var. Onun bulunduğu gezegenlere gidip onları avlayıp biomass toplayabiliyorsunuz, yemek toplayabiliyorsunuz. Su ve denizlerle alakalı bir geliştirme yapmışlar. Daha böyle dalgalı ve duruyor, işte içine girebiliyorsunuz falan. Üzerinde airbike'larınızla vesaire hover modda dolaşabiliyorsunuz. Ve bu güncelleme bu akşam itibariyle yayınlanıyor. Gidip indirebilirsiniz ve bunları inceleyebilirsiniz, oynayabilirsiniz. Galya tarafı buydu. Mümkün olduğunca bu şekilde kısa özet tutmaya çalışacağım detayları. Çünkü merak ediyorsanız yayını izlemeniz lazım. Tek tek o yayında altyazı ile beraber izlediğinizde işte gösteriyor. Burada bunu yaptık, işte burada bunu yaptık vesaire diye. Zinc ile alakalı Jacob Brave Target Discord ismi katıldı. O anlattı detayları. Dokümantasyonlara başlamışlar. Onunla alakalı bazı bilgiler ve siteyle alakalı update'leri paylaştı. Bu bridging dediğimiz, yani köprüleme, Solana ile Zinc arasındaki köprüleme üzerine değindi. Bununla alakalı çalışmaları yürütüyorlarmış. Zinc aslında şu an ciddi anlamda bitmiş, tamamlanmış durumda. Bazı şeyler kalmış sadece işte. Bir dokümantasyon ve ikinci konu bridging dediğimiz konu. Bunların üzerinde çalışıyorlar. Zinc'in sitesi yenilendi. Gidip kontrol edebilirsiniz. Bu yenilenen konular arasında, yeni eklenen konular arasında bridge ile alakalı, köprüleme ile alakalı yeni bir sayfa eklenmiş. Bir bölüm eklenmiş. Bir de dokümantasyonla alakalı, ya dokümantasyondan kastım da şu: bir light paper gibi bilgilerin olduğu şeyi düşünebilirsiniz. Bir de teknik tarafta işte Zinc ağını kullanmak isteyecekler olabilir, üzerine proje geliştirmek isteyecekler olabilir veya validatörlükle alakalı gibi. Bunların nasıl yapılacağına dair, işte bu bağlantıların, bu teknik e, desteğin ihtiyaç duyacağı tarzda bilgilerin olduğu dokümantasyonlar yapılıyor. Yapılmış hatta, daha doğrusu. Ben daha kendim doğru düzgün Ekrana inceleme verecek misin? fırsatım Linki versene bulunmadı. abi. Verebilirsin. Hatta ben sen de verebilirsin, ben de açabilirim istersen. Sen de açabilirsin, aynen, fark etmez, istiyorsan ben de açabilirim. Ben açayım. Tamam. Hazır ben de şeyde duruyorken. Ekranı Dur bir büyüteyim. saniye. Bir dakika, hemen değiştiriyorum ekranı. Geldi. Tamam. Linkle alakalı mesela şunlar: Toolkit, Bridge, Zinc Documents dediği kısımlar, yeni eklenen kısımlar. Atıyorum, buraya bastığınızda network'te programla, köprülemeyle, referans ve legal kısımlarıyla
Böyle detaylar, bilgiler var. İlgilenen arkadaşlar olursa bunları detaylarını inceleyebilir. Henüz ben de inceleme fırsatı bulamadım. Şeyden yeni çıktık zaten Town Hall'dan. Burada tek tek paylaşmışlar olduklarını. Bridge ile alakalı baktığımızda da gerçi bir dakika, ben tam yayın ekranı yapmamış mıyım? Ben oraya bastığımda çünkü değişmiyor. Şu an Zinc ekran gözüküyor. Bir saniye hemen şey yapacağım. Tam ekran yapacağım. Paylaşım ekranı geldi mi? Geldi. Şu an ekran komple gözüküyor. Tarayıcılar falan. Bu şey var mı? Şu an Zinc'e geçti mi? Ha, şu an geçti. Geçti. Tamam. Ya Tamam. masaüstün komple gözüküyor, bilgin olsun. Tamam, okeydir. Şurada dokümansa bastığımızda işte burada az önce bahsettiğim konular. Burada bir işle alakalı detaylar var. Bunlar, şunu söyleyeyim. Burada önemli olan tek bir şey var şu aşamada. Ee, Test kısmı burası. Bu bridge olayını test edecekler, köprüleme olayını test edecekler. Yani gerçek tokenlar kullanılmıyor olacak burada. Bu bilginiz olsun. Burada mesela belli bir miktar şey alacağız. Mesela claim ile alakalı şurada. Ben daha bağlamadım. Cüzdanı bağlayıp oradan belli bir miktar token claim edip bunların çalışıp çalışmadığını, nasıl gittiğini, hata var mı yok mu vesaire, hem onlar denemiş olacak hem de sistemin nasıl bir şey olacağını görebilirsiniz yarın bir gün. Orada anlattılar çünkü biraz detaylı. Claim zamanı geldiğinde, yani bu süreç bittiğinde ne kadar sürelik vesting olacak, işte onların detayları, yani şöyle bir şeyden bahsedeyim size. Toplamda %5'ini bu süreç bittiğinde alacağız. %95'i 6 aylık süreç içerisinde yayılarak vest edilecek. Yani alınabilir hale gelecek. Belli periyotlarla, atıyorum işte 2 hafta, 1 ay, 1,5 ay, işte 2 ay, böyle böyle 6 aylık süreç içerisinde parça parça açılacak bunların kilitleri ve sizi orada ayarlayabileceksiniz. Yani atıyorum 6 ayın sonuna kadar kilitler ve beklerseniz, o zaman erken almak isteyenlerin feragat edecekleri ekstra o Zinc tokenları da siz paylaşacaksınız. Bekleyecek olanlar paylaşacak. Ve bunların görsellerle şeylerini yapmışlar. E, Sen atıyorum 6 aylık beklersen yaklaşık ne kadar alacaksın falan diye grafiksel olarak gösterimleri var. Onları e, inceleyebileceksiniz, bakabileceksiniz, yani hesaplayabileceksiniz önden. Zinc'le alakalı başka önemli bir şey var mıydı? Membership falan var burada. Bu üyeliklerle alakalı. Yani bu kadar. Bu kısımları, ilavelerini yapmışlar. Konu başlıklarından devam edeyim. Yeni sitelerin şeylerini paylaştım. Tamam, Zinc de bitti. Şimdi C4 kısmına gelelim. Danny Bantius katıldı bunu anlatırken. C4 PTR'ın yaklaşık 3-4 aylık bir süreç alacağından bahsetti Wagner konuşurken. Yani Wagner'in kendisi 3-4 ay gibi bir süreçten bahsetti. Ya bu önemli bir bilgi. C4 PTR'ın yaklaşık ne kadar süreceğini düşünmek adına. Bunun ben daha da uzun sürebileceğini düşünüyorum bu arada. Yani onların öngörüsü 3-4 aysa bu biraz daha uzun sürer diye tahminim var. Bilmiyorum ama böyle bir düşüncem var. C4'ün detaylarına birazdan gireceğim. Ama konu başlığı olarak C4'ten sonra yapmayı planladıkları şey ise tokenomics konusu, coinlerle alakalı, Atlas Police ile alakalı utility'ler, kullanım alanlarıyla alakalı güncellemeler ve geliştirmeler yapılacak. Bu geçen sene paylaşılmıştı detayları. Onlar da geliştirmeler yapmayı da planlıyorlar. Ama konu başlığı olarak onlar da vardı. E, Şu IFA'da hemen bir rapor hazırlamış. Şey esnasında paylaştılar. Konu başlıklarından şöyle atladığım ettiğim bir şey var mı diye önden bir başlayayım. Mesela denizlerle alakalı görsel var burada. Bahsetmişlerdi. Linkle alakalı Solana Bridge ve portal kısmı, portal kısmının açık bahsettik. Documentation hazırlanıyor. Bunları kontrol edebilirsiniz.
Flame Portal'da geçiyorum şu an burada az önce baktığımız yer. 3-4 aydan bahsettik. Tamam, C4'e gelelim. C4 çok bayağı komplike. Derin. Kafa yormak gerektirecek tarzda Forex MMO, Forex RTS bir game olacak. Oyun olacak. Ya bu tarzı RTS diye geçiyor işte yukarıdan real time strateji. Expansion, Extermination, Exploration, Exploitation diye geçiyor bunun şeyi. Neler var, neler geliyor? Combat geliyor bu C4 ile beraber. Yani işte normalde olmayan ne geliyordan bahsediyorum. Combat geliyor yeni olarak. Crafting hub'lar geliyor. Flame stake'ler geliyor. Council rank geliyor. Bunların da ekstrasında bir şey daha geliyor. Ondan da bahsettiler en sonunda. Onu da bahsedeceğim adı. Cultivation claims'ler geliyor bir de. Böyle bunları anlatırken şey olarak anlattı. Oyunu açtığı üzerinden anlattı her şeyi. Tek tek gösterdi vesaire. Birazdan ikinci kısımda oraya da değineceğiz. İlk bir özet kısmını bitirelim. Detaylarını merak edenler onları da bakabilir. Şöyle bir genel olarak önemli bir şey var mı? Burada aktarmam gereken ona bakıyorum. Star Atlas Heh, TV'nin YouTube kanalı da var. aynen. Star Atlas TV YouTube'da bunu kaydını aldı. Oradan izlenebilir. Türkçe altyazı Google'ın otomatik geliyor ama Muhammed sen sanırım şey de yaptıracak mısın altyazı? Ben Town yükleyeceğim abi. Tamam, okey. Ya bizimkinden izlerseniz altyazı olarak çok daha iyi olur. Biz paylaşımları yaparız zaten günü geldiğinde. Bu PTR'ın olayı şu. C4'e geçiş yapmadan önce bunu community ile bizimle açtılar, paylaştılar. Mümkün olduğunca bunun test edilip, bug'larının çözümlenip, işte yeni özelliklerin eklenip, ilave edilip, bizden alacakları feedbackler doğrultusunda geliştirilip e, oynamaya hazır hale getirmek. Bunu da mümkün olduğunca yani test ederken, öğrenirken, denerken hemen orayı göstereyim size şu an bende açıktı. Şuraya geliyorsunuz. Burada help support var. Buraya giriyorsunuz. Burada bug mı raporlamak istiyorsunuz? Yoksa bir konuda feedback mi vermek istiyorsunuz? Veya bir özelliğin bu oyuna eklenmesi gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Buralardan girip tek tek farklı alanlarda işte yazıp ekibe gönderebiliyorsunuz oyun içinden. Bu güzel bir şey. Bunu zaten bizler için açtılar, yaptılar. Bizden feedback toplamak için, bilgileri toplayabilmek için yaptılar. O yüzden ekibe bu konuda destek olabilirseniz güzel olur. Zaten amaçları ve istedikleri bu. Ne demiştik başka? Bakıyorum. Şu an zaten açıldı. An itibariyle. Cultivation Claims'ten de bahsettiler. Bu da şu olacakmış. Onu da bir kısaca değineyim. Yeni bir oyun game loop diye düşünebilirsiniz bunu. Planı. Cultivation Claims'leri kullanaraktan oyun içerisinde bazı boost yapacak bazı özellikler kazanacaksınız. Mesela atıyorum sizin armor'ınızı 20 dakika boyunca arttıracak bir pot, bir meyve, bir iksir gibi düşünün. Hani oyunlardaki şeylerden, tabirlerden anlatayım. Onlara benzer. Bunun gibi bir sürü farklı şeyler olacakmış. Farklı buff'lar olacakmış, işte özellikler getirecekmiş. Bunları kullanabilmek adına yeni bir oyun alanı açılıyor. Bakıyorum başka konuyla ilgili bir şey var mıydı? Yeni bir şey. Sale'larla alakalı. En sonunda bunu da açıkladılar. 3 tane yeni gemi şu an markete geldi. Satışa çıktı özel fiyatlarla ve sınırlı sayıda olmak üzere. Ve Cultivation Claim'ler satışa çıktı. Yanlarında işte Crew Pack'ler vesaire de bedavaya gelecek şekilde şey yapmışlar. Bunlara da
merak edenler varsa inceleyebilir. Böyle yapalım. Bu Download'un en kısa özeti buydu genel olarak. Şimdi biz bir ikinci kısım yapacağız. O ikinci kısımda da C4'ün arayüzünden, oyunun ilk böyle açılış ekranından nasıl yapılması gerektiği, nereye bakılabiliyor, neler yapılabilir, işte nasıl ilerleme, progression yapılabilir. Kısaca ben onlara değinmeyi planlıyorum ya, kısaca desem de yine bir en az yarım saat sürer diye tahmin ediyorum. Oralara geçeceğiz.